erozyonu, süt ve sürekli dişlerde kimyasal etkenlerle meydana gelen dişlerin geri dönüşümsüz ve ilerleyici madde kaybı olarak tanımlanabilir. Erozyonda önemli olan faktör kimyasaldır. Mikroorganizma etkisi söz konusu değildir. Erozyonun ilerleyici özelliğinden dolayı ilk başta hassasiyet meydana gelir dişlerde ama arkasından dişlerde matlaşma, renklenme, ilerlemesiyle beraber kesici kenarlarda çukurlaşma, aşınma ve dişlerin formunun şeklinin bozulmasıyla birlikte estetik problemler, daha da ilerlemesiyle de fonksiyonla ilgili problemler yaşayabiliriz. Bu bir patolojik aslında aşınmadır ve bu aşınmaya karşı da bizim hastalarımızı korumamız gerekir. Son dönemlerde yapılan araştırmalar gerek Türkiye'de gerekse dünya genelinde diş erozyonunun şiddetle arttığını göstermektedir. Biz genç gruba baktığımızda, çocuk ve genç gruba baktığımızda diş erozyonunun %30 ile 70 arasında olduğunu, erişkin grupta ise %20 ile 45 arasında olduğunu görüyoruz. Tabii bu bize aslında çok önemli bir veri veriyor. Bizim çocuklarımız ve bizim gençlerimiz bizden daha fazla erozyona maruz kalıyorlar. Bu da onların erişkin döneminde daha fazla erozyonla ilgili dental problemlerle karşılaşacağını gösteriyor. Tabii erozyonda pek çok faktör var. Esas ana neden kimyasal mikroorganizma olmamasına rağmen değişen daha sağlıklı beslenme koşulları, meyveleri, meyve sularını daha fazla tüketmemiz, çocukların çok fazla bu gazlı içecekleri tüketmeleri, aynı zamanda enerji içeceklerini kullanmaları, meyveli sodaları tüketmeleri sonucunda beslenme alışkanlıkları ile biz sık tüketim sonucunda erozyona maruz kalıyoruz. Aynı zamanda bazı meslekler de erozyona maruz kalıyorlar. Örneğin profesyonel sporcular. Onlar çok fazla spor içecekleri içiyorlar. Bu içecekler asidik oranda ve sporcularda erozyon meydana geliyor. Aynı şekilde profesyonel yüzücüler de öyle. Havuzların pH'ini ayarlamak için, daha doğrusu steril edebilmek için kullanılan pH'ler çoğunlukla asidik ve onlar da ön dişlerinde erozyona maruz kalıyorlar. Bir başka meslek grubu daha var. O da laborantlar. Pipetle asitleri çektikleri zaman dişleri direkt asitlere maruz kalıyor. Ama erozyon çok faktörden kaynaklanan bir patolojik problem. Sadece yediğimiz, içtiğimiz şeyler değil, aynı zamanda kullandığımız ilaçlar da erozyona neden olabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse, bunlar arasında mesela sıklıkla gene kullandığımız efervesan tabletler var. Bunlar çok şiddetli erozyon yapıyorlar. C vitaminlerinin çiğneme tabletleri, bunlar da erozyon yapıyorlar. Astım hastalarının kullandıkları şu inhalasyon spreyler özellikle erozyona neden oluyorlar. Her türlü tükrüğün azalmasına neden olan faktörler ki bunlar ne olabilir? Antihipertansif ilaçlar olabilir, antidepresan ilaçları olabilir, psikotik ilaçlar olabilir. Bunların hepsi erozyon etkeni. Bir de bizim açımızdan çok önemli bir durum söz konusu. Baş ve boyun bölgesinde radyoterapi alan hastalarda biz oldukça sık erozyonu görebiliyoruz. Ayrıca bazı hastalıklar var ki bu hastalık etkenleri zaten erozyon yapıyor. Örnek vermek gerekirse, gastrointestinal sistem rahatsızlıklarından kaynaklanan reflü diyelim ki erozyona neden oluyor ağzımızda. Aynı şekilde yeme bozuklukları var ve biliyorsunuz ki genç toplumda yeme bozuklukları, kusmayla seyreden bulimia gibi yeme bozuklukları oldukça da fazla ve aynı şekilde de kronik alkolizmde birebir hastalık kaynaklı erozyona neden olan faktörler olarak karşımıza çıkıyorlar. Erozyondan birey olarak da korunabiliriz, diş hekimi vasıtasıyla da korunabiliriz ama önce birey olarak erozyonun oluşmasını engellemek gerekiyor. İlk yapacağımız aşama o. Oluşmasını engellemek için evde neler yapabiliriz biz kendimize, çocuklarımıza neler uygulayabiliriz? Bunlar çok önemli faktörler. Örneğin yiyecekleri, asidik yiyecek ve içeceklerin sıklığını azaltabiliriz. Günde 3 kereden fazla asidik yiyecek içecek kullandığımız zaman erozyonun oluşma riski 37 kat artıyor. O kadar yüksek ki bu oran. Bu erozyon içecekleri, yiyecekleri öğünlerle sınırlayabiliriz. Öğünlerde çünkü tükrük salgımız artar, erozyon ortadan kalkar, yıkanır, ortamdan uzaklaşır ve biz erozif etkene maruz kalmayız. Öğün arasında asidik yiyecek içecekleri tercih etmememiz gerekir. Çünkü o zaman da tükrük salgımız daha azdır. Özellikle de gece yatarken mesela meyve yemememiz gerekir. Asidik yiyecek içeceklerden sonra üstüne dişlerimizi fırçalamamalıyız. Fırçaladıktan sonra da temiz diş yüzeyine erozif materyalleri kullanmamalıyız. Bunlar oldukça önemli parametreler bizim için erozyondan korunmakta. Başka ne yapabiliriz? Aktif erozyonumuz var. Dişlerde erozyonu gördük, matlaşma var, renklenme var. Bunun farkındayız. Korumak için öğün arasında daha ağız ortamını nötralize edici, mesela su içebiliriz veya alkaliye dönüştürecek süt içebiliriz. Arada peynir ürünleri yiyebiliriz. Bunlar erozyondan korunmakta çok önemli faktörler. Erozyona sahip olan bireyler
ağızlarındaki diş renklenmelerini, o koyu rengi açmak için beyazlatıcı diş macunu kullanıyorlarsa zaten kimyasal etkiyle yumuşamış olan mine yüzeyini daha fazla aşındırıyorlar ve daha fazla da madde kaybı meydana geliyor. Bunlar bizim hastalara evde yapmalarını önerdiğimiz durumlar. Aktif erozyon teşhis edildikten sonra öncelikle diş hekimi tarafından bu erozyonun etken faktörünün anlaşılması lazım. Çünkü hastada davranış değişikliğine neden olacak bir işlem meydana gelmeden sadece hangi macunu kullanayım, hangi ilacı süreyim dersek erozyonu aslında engellememiş de oluyoruz. İlerlemesini de engellememiş oluyoruz, oluşmasını da engellememiş oluyoruz. Etkeni bulup, etkeni elimine edip hastada davranış değişikliğini oluşturduktan sonra diş hekimi olarak biz o yumuşamış olan mine ve dentin yüzeylerine yüksek konsantrasyonda florür içeren jel ve vernikleri uyguluyoruz. Bu hem o bölgeyi sertleştiriyor hem de sonradan olabilecek asit ataklarına karşı o bölgenin sertliğini, direncini arttırıyor. Sonra hastalara ne öneriyoruz bu hastalara? Aynı şekilde bize yardımcı olmaları için hastalar evdeki uygulamalarında yüksek konsantrasyonlu florürlü diş macunu uyguluyorlar. Aktif erozyonu olan bireyler yumuşak diş fırçası kullanıyorlar. Uçları yuvarlatılmış yumuşak diş fırçası kullanıyorlar ve o yüksek konsantrasyonlu florürlerin yanında arginin, potasyum nitrat, amorf kalsiyum fosfat gibi içeriklere sahip diş macunları ve kremlerle birlikte erozyonu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Evet, dental erozyon çok ileri boyuta gelebiliyor. Mine aşındıktan sonra dentin açığa çıktığı zaman erozyon hassasiyet de yüksek, çok da hızlı ilerleme gerçekleşiyor. İşte bu durumda biz hastalarımızı artık sadece koruyucu işlemlerle beraber koruyamıyoruz ve restoratif işlemlere geçmemiz gerekiyor. Çok ilerleyen dental erozyonda, diş erozyonunda çiğneyici yüzeylerde fincan şeklinde aşınmalar meydana geliyor. Bunlar daha da ilerlediğinde hastanın yüzünün alt 1/3'ündeki yükseklik azalıyor. Çiğneme fonksiyonunu hassasiyetten ve besinleri yeterli ezememesinden dolayı gerçekleştiremiyor. Yani olay estetikten, hassasiyetten artık fonksiyonun da yapılamayacağı aşamalara geliyor.